Duvara asılan dünya haritasının ebedi ve sarsılmaz bir şey olduğunu düşünürüz. Kıtaların hatlarının gökyüzündeki yıldızlar kadar sabit olduğunu sanırız. Ama şu anda siz bu videoyu izlerken gezegenimizin kıtalarından biri yavaşça parçalanıyor. İnsanlığın beşiği Afrika, kelimenin tam anlamıyla dikiş yerlerinden çatlıyor. Doğu kısmından binlerce kilometre uzunluğunda devasa bir yara geçiyor. Bir gün bu yaraya Dünya Okyanusu'nun suları dolacak. Dünyada 6. yeni okyanus doğacak. Ve bu neredeyse gözlerimizin önünde gerçekleşecek. Okyanuslar nasıl doğar hiç düşündünüz mü? Onlarca kilometre kalınlığındaki sert taş levha neden aniden kenara çekilmeye karar verir? Bugün bilim insanlarının yeni bir denizin doğuşunun nasıl canlı yayında izlediklerini anlatacağız. Dünyada başka bir gezegene benzeyen bir yeri göstereceğiz. Ve bu yarığın belki de bizi insan yapmış olabileceği sırrını açıklayacağız. Hikayemiz Eylül 2005'te başlıyor. Gezegenin en ıssız ve düşmanca köşelerinden birinde, Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar çukurunda. Göçebe kabilelerden çobanlar ayaklarının altındaki toprağın huzursuz olmasına uzun zamandır alışkındı. Bölge sık sık sarsılır, kayalıklardaki çatlaklardan sıcak buhar yükselirdi. Ama o ay yaşananları kimse görmemişti. Yer uğuldadı. Birkaç gün içinde bölge ard arda yüzlerce depremle sarsıldı. Yüzyıllardır uykuda olan Dabbahu yanardağı gökyüzüne bir kül sütunu püskürttü. Sonra çöl hayretler içindeki göçebelerin gözleri önünde ikiye ayrıldı. Toprakta devasa bir yarık açıldı. Birkaç gün içinde 60 kilometreye ulaştı, yer yer 8 metre genişledi. Çölün bazı kısımları çöktü, basamaklar ve uçurumlar oluştu. Develer artık tanıdık patikalardan gitmeyi reddediyordu. Çünkü o patikalar artık yoktu. Bölgeye gelen jeologlar cihazlarına inanamadı. Ders kitaplarına göre yüzyıllar sürmesi gereken bir süreç bir haftaya sığmıştı. Gezegen kelimenin tam anlamıyla kendi derisini yırtmış ve bunu korkutucu bir kolaylıkla yapmıştı. Devasa yarık haberi anında dünyayı dolaştı ve bu tür durumlarda her zaman olan şey başladı. Gazeteler "Afrika parçalanıyor" başlıklarıyla çıktı. Kıtanın son yıllarını yaşadığı yazıldı. İnternette yarığın günde birkaç metre hızla büyüdüğü, yakında büyük şehirlere ulaşıp yolundaki köyleri ve yolları yutacağı iddia edildi. Yarılmanın gezegenin çekirdeğine ulaşacağı, dünyanın bir elma gibi ikiye bölüneceği söylendi. Dini vaizler yarığı zamanın sonunun işareti ilan etti. Bazı yaratıcı teorisyenler bunun gizli bir iklim silahı ya da yeraltı nükleer testlerinden kaynaklandığını öne sürdü. Hatta biri Afrika'nın altında devasa ve canlı bir şeyin uyandığını, çatlakların onun hareketin izleri olduğunu iddia etti. Turizm şirketleri ise fırsatı kaçırmadı ve dünyanın sonunu kendi gözünüzle görün turları satmaya başladı. Gerçeklik, fantazilerden daha az etkileyici değildi. Sadece farklı yasalarla işliyordu. Ne bir silah vardı, ne de bir canavar. Afar çölünün altında jeologların Dike sokulumu dediği bir olay gerçekleşmişti. Dünyanın derinliklerinden birkaç kilometre küp hacminde devasa bir erimiş magma kütlesi yükseldi. Ama güçlü bir patlamayla dışarı fırlamak yerine bir baltanın oduna girmesi gibi yer kabuğunun derinliklerine dikey bir duvar halinde saplandı ve kabuğu sadece kenara itti. Magmanın çoğu yer altında kalıp çatlakta dondu. Yüzeyde ise biz sadece bu darbenin izini gördük. O 60 kilometrelik yarayı. Uydu ölçümleri yarığın kenarlarının ortalama birkaç metre açıldığını gösterdi. Gezegen burada da durmadı. Sonraki yıllarda aynı bölgede bir düzine benzer olay daha yaşandı. Bilim insanları eşsiz bir fırsat yakaladıklarını anladı. İnsanlık tarihinde ilk kez okyanus tabanının doğuşu kilometrelerce suyun altında değil, karada, canlı yayında gözlemleniyordu. Afar, dünyanın dört bir yanından jeologların akın ettiği devasa bir doğal laboratuvara dönüştü. Ama orada tam olarak ne olduğunu anlamak için bilimin en dramatik hikayelerinden birini hatırlamak gerekir. 20. yüzyılın başında Alman meteorolog Alfred Wegener, her öğrencinin haritada görebileceği bir şeyi fark etti. Güney Amerika'nın doğu kıyısıyla Afrika'nın batı kıyısı bir yapbozun parçaları gibi birbirine uyuyordu. Wegener inanılmaz bir şey öne sürdü. Bir zamanlar tüm kıtalar tek bir bütündü. Sonra parçalanıp farklı yönlere dağıldılar. Bilim topluluğu onunla sadece alay etti. Saygın profesörler kıtaların kayması teorisini saçmalık ve jeoşiir olarak adlandırdı. Çünkü Wegener devasa kıtaları neyin hareket ettirebileceğini açıklayamıyordu. Wegener, Grönland buzullarında haklı çıktığını göremeden öldü. Ve 10 yıllar sonra okyanus bilimciler deniz tabanının haritasını çıkardığında dünya şaşkına döndü.
Her okyanusun ortasında taze volkanik kabuk sahibi devasa sualtı dağ sıraları uzanıyordu. Deniz tabanının genç olduğu ortaya çıktı. Bu sırtlarda sürekli yeni kabuk doğuyor, yanlara doğru yayılarak kıtaları bir havaalanındaki bagaj bandı gibi hareket ettiriyordu. Wegener haklıydı. Sadece zamanının yarım yüzyıl ilerisindeydi. Bugün adı enstitülere, kraterlere veriliyor. Uğruna zulmedilen teori ise tüm modern jeolojinin temelini oluşturuyor. 20. yüzyılın başında Alman meteorolog Alfred Wegener, her öğrencinin haritada görebileceği bir şeyi fark etti. Güney Amerika'nın doğu kıyısıyla Afrika'nın batı kıyısı bir yapbozun parçaları gibi birbirine uyuyordu. Wegener inanılmaz bir şey öne sürdü. Bir zamanlar tüm kıtalar tek bir bütündü. Sonra parçalanıp farklı yönlere dağıldılar. Bilim topluluğu onunla sadece alay etti. Saygın profesörler kıtaların kayması teorisini saçmalık ve jeoşiir olarak adlandırdı. Çünkü Wegener devasa kıtaları neyin hareket ettirebileceğini açıklayamıyordu. Wegener, Grönland buzullarında haklı çıktığını göremeden öldü. Ve 10 yıllar sonra okyanus bilimciler deniz tabanının haritasını çıkardığında dünya şaşkına döndü. Her okyanusun ortasında taze volkanik kabuk sahibi devasa sualtı dağ sıraları uzanıyordu. Deniz tabanının genç olduğu ortaya çıktı. Bu sırtlarda sürekli yeni kabuk doğuyor, yanlara doğru yayılarak kıtaları bir havaalanındaki bagaj bandı gibi hareket ettiriyordu. Wegener haklıydı. Sadece zamanının yarım yüzyıl ilerisindeydi. Bugün adı enstitülere, kraterlere veriliyor. Uğruna zulmedilen teori ise tüm modern jeolojinin temelini oluşturuyor. Kıtalar gerçekten de erimiş mantonun yavaş akıntılarıyla itilip yüzüyor ve Afrika bugün bunun en iyi kanıtı. Kıtanın doğusuna uzaydan bakıldığında yarık çıplak gözle görülebiliyor. Kuzeydeki Kızıldeniz'den güneydeki Mozambik'e kadar 6000 kilometreden uzun bir hat, derin vadiler, göller ve yanardağlar zinciri. Bu gezegenin yüzündeki bir yara izi. Doğu Afrika Rift Vadisi. Ama en ilginç nokta onun kuzey ucunda, o aynı Afar'da. Burası dünyanın eşsiz bir noktası. Çünkü burada aynı anda 3 devasa yarık birleşiyor. Biri kuzeye gidiyor ve çoktan Kızıldeniz olmuş. İkincisi doğuya uzanıyor ve Aden Körfezi'ne dönüşmüş. Üçüncüsü ise en genci. Tüm Afrika boyunca güneye iniyor. Jeologlar bu tür yerlere üçlü eklem diyor. Aslında Kızıldeniz Afrika riftinin geleceği. Sadece birkaç 10 milyon yıl daha yaşlı. Bir zamanlar onun yerinde de çölde kuru bir çatlak vardı. Sonra oraya su hücum etti. Bugünse burası kendi genişleyen tabanına sahip tam teşkilatlı bir genç deniz. Afrika yarığı tam olarak aynı senaryoyu izliyor. Biz sadece onu yolun en başında yakaladık. Kıta aslında çoktan 2 levhaya bölünmüş durumda. Nubya adı verilen ana Afrika levhası ve ondan ayrılan Somali levhası. Her yıl birbirlerinden ortalama birkaç milimetre uzaklaşıyorlar. Yaklaşık tırnaklarınızın uzama hızıyla. Kulağa komik geliyor ama gezegenin önünde koca bir sonsuzluk var. Milyonlarca yılda bu milimetreler yüzlerce kilometreye dönüşüyor. Asıl soru şu, onlarca kilometre kalınlığındaki bir kıtayı parçalayan güç tam olarak nedir? Uzun süre bu bir gizem olarak kaldı ve boşluk her zamanki gibi cesur hipotezlerle dolduruldu. Kimileri dünyanın bir balon gibi yavaşça genişlediğini, çatlakların bu büyümenin izleri olduğunu yazdı. Kimileri tam tersini iddia etti, gezegenin soğuyup büzüldüğünü, kabuğun kuruyan bir elmanın kabuğu gibi çatladığını. Her şeyi ayın çekim gücüne, hatta yer ekseninin kaymasına bağlayanlar bile oldu. Modern bilim suçluyu Afrika'nın derinliklerinde buldu. Sismologlar deprem dalgalarıyla gezegenin içini tıpkı bir doktorun tomografiyle vücudu taraması gibi taradı. Ve kıtanın doğu kısmının altında devasa bir anomali keşfettiler. Mantonun derinliklerinden neredeyse çekirdek sınırından yükselen Afrika süperpülümü adı verilen devasa bir ısınmış madde akışı. İçinde sıcak maddenin yavaşça yukarı yüzdüğü gezegen büyüklüğünde bir lav lambası hayal edin. Bu akış kıtanın tabanına dayanıyor, onu yukarı kaldırıyor, geriyor ve tıpkı bir çadır kumaşını geren sıcak hava gibi inceltiyor. İşte bu yüzden Doğu Afrika bir çöküntü değil, devasa bir şişkinlik. Etiyopya ve Kenya'nın yüksek platoları bu iç ısı tarafından kilometrelerce yukarı kaldırılmış durumda. Bu kubbe üzerinde gerilen kabuk en zayıf yerlerinden çatlıyor ve çatlaklara dolan magma işi tamamlıyor.
Bilim insanları hala detaylar üzerinde tartışıyor. Bunun tek bir devasa tüy mü yoksa birkaç ayrı akış mı olduğu, burada neyin sebep neyin sonuç olduğu. Ama genel tablo net. Yeni okyanus dış güçler yüzünden değil, gezegenimizin 4,5 milyar yıl önceki doğumundan beri derinliklerde sakladığı ısı yüzünden doğuyor. Afrika, tabiri caizse, kendi kalbi tarafından ısıtılarak içeriden patlıyor. Bu doğumun nasıl hissettirdiğini anlamak için Afa'nın kuzeyindeki Danakil çukuruna inmek yeterli. Burası sık sık cehennem kapıları olarak anılıyor ve bu bir abartı değil. Çukur, deniz seviyesinin 100 metreden fazla altında ve çökmeye devam ediyor. Ortalama sıcaklık yıl boyunca 35 derece civarında. Sıcak günlerde ise 50 derecenin üzerine çıkıyor. Burası dünyanın en sıcak yerleşim yerlerinden biri. Dallol bölgesinde asit ve tuzlarla doymuş kaynaklar insanın nefesini kesiyor. Sarı, yeşil ve turuncu renkli zehirli göller, tuz terasları, gayzerler, mineral tuleleri. Bilim insanları buraya kaynayan asitte hayatta kalabilen yaşam formlarını incelemek için geliyor. Çünkü eski Mars'ta benzer koşullar var olmuş olabilir. Hemen yakınında ise Erta Ale yanardağı nefes alıyor. Kraterinde sürekli erimiş bir lav gölü bulunan gezegendeki birkaç yanardağdan biri. Geceleri kızıl parlayışı onlarca kilometreden görülebiliyor. En şaşırtıcısı ise bu cehennemde bile insanların yaşıyor olması. Afar halkının göçebeleri yüzyıllardır buradan tuz çıkarıyor. Eski, kurumuş bir denizin tabanından plakalar halinde kesip deve kervanlarıyla taşıyorlar. Altında magmanın hareket ettiği ince bir taş tabaka üzerinde yürüyorlar. Yerin titremesine, ataları bunu binlerce kez görmüş insanlar olarak sükunetle yaklaşıyorlar. Bir zamanlar bu tuz yataklarının yerinde deniz dalgalanıyordu. Volkanik sırtlar çukuru Kızıldeniz'den ayırdığında ya da bu bariyerler yıkıldığında deniz buraya birkaç kez geldi ve geri çekildi. Göçebelerin ayaklarının altındaki tuz, okyanusun geçmiş ziyaretlerinin bir anısı ve geri dönüşünün vaadi. İlginçtir, bu tuzun fiyatı bir zamanlar gerçekten paranın fiyatına eşitti. Danakil'den gelen plakalar Etiyopya'da yüzyıllar boyunca tam teşekküllü bir para birimi olarak kullanıldı. Maaşlar onlarla ödendi, pazarlarda onlarla hesaplaşıldı. Görünen o ki henüz var olmayan gelecekteki okyanus, kendi tabanında yaşayan insanları 1000 yılı aşkın süredir besliyor. Mart 2018'de bu yarılma konusu dünya haberlerini bir kez daha sarstı. Bu sefer Kenya'dan. Susva yanardağı yakınındaki vadide aşırı yağışlardan sonra toprak yarıldı. 20 metre derinliğe ulaşan devasa bir çatlak, işli bir otoyolu ikiye böldü. Gezegeni dolaşan görüntülerde yolun bir uçuruma dönüştüğü, hemen kenarında evlerin durduğu görülüyordu. Yerel bir sakin, çatlağın akşam yemeği sırasında tam evinin içinden geçtiğini, ailenin dışarı zor fırladığını anlatmıştı. Sosyal medya anında hükmünü verdi. Afrika şu anda parçalanıyor. Birkaç yıl içinde Kenya'nın yerinde bir boğaz olacak. Gazeteciler kıtanın şimdiki nesil hayattayken bölüneceğini yazdı. Gelecekteki okyanusun haritaları sanki musluktan akan suyla dolacakmış gibi çizildi. Panik öyle bir noktaya vardı ki bazı sakinler vadiden uzak topraklarını satmaya başladı. Ve yine gerçeklik daha sakin bir inceleme istedi. Kenyalı çatlağı inceleyen jeologlar o sefer asıl işi tektoniğin değil suyun yaptığını keşfetti. Vadi binlerce yıldır yumuşak volkanik külle kaplı. Bu tabakanın içinde gizli yeraltı oyukları oluşmuş. Şiddetli yağmurlar bu boşlukları aşındırdı ve toprak içeri çöktü. Yüzeyde sadece antik çatlakların desenini açığa çıkardı. Yani yarığın kendisi gerçek ve gerçekten büyüyor ama bu dramatik olay sadece onun dolaylı bir yankısıydı. İşte bu tür konuların ironisi de burada. Levhaların gerçek, yavaş ve kaçınılmaz ayrılması haberlere girmiyor. Çünkü görünmüyor. Ama bölünmeyle sadece uzaktan ilgisi olan görkemli bir yol çökmesi milyonlarca izlenme topluyor. Peki ne olacak ve en önemlisi ne zaman? Cevaba geçmeden önce bilim insanlarının tırnak uzamasından daha yavaş ilerleyen bir süreci nasıl izlediğini görelim. Bugün Rift Vadisi, kayalara gömülü uydu navigasyon istasyonları ağıyla donatılmış durumda. Bunlar yarığın kenarlarının birbirinden nasıl uzaklaştığını milimetrik hassasiyetle kaydediyor. Radar uyduları çölün aynı bölümünü tekrar tekrar çekiyor. Görüntüler karşılaştırılıp toprağın nerede şiştiğini, nerede birkaç santimetre çöktüğünü gösteren deformasyon haritaları oluşturuluyor. İşte tam bu sayede 2005 olayları tüm detaylarıyla yeniden canlandırılabildi, sonrasındaki düzinelerce magmatik darbe yakalanabildi.
Sismograflar yeraltı uğultusunu dinliyor, karakterine bakarak magmanın hareketini kayaların sıradan çatlamasından ayırt ediyor. Erta Allen'in Lav Gölü üzerinde ise artık insanın yaklaşamayacağı yerlerden gaz örnekleri alan dronlar uçuyor. Bu iş masa başı biliminin romantizminden uzak. Afar'daki keşif gezileri 50 derece sıcaklık, silahlı eskort, ekipman taşıyan develer ve aktif kraterlerin kenarında geceleme anlamına geliyor. Ama tam da bu insanlar sayesinde Etiyopya çölündeki yarık, bilim tarihinde okyanus kabuğunun doğuşunun en ayrıntılı belgelendiği yer oldu. Yine de bu hikayenin sonu kesin değil. Belki de en az bilinen kısmı da bu. Riftler tıpkı insanlar gibi her zaman başladıkları işi bitirmez. Gezegenin jeolojik kaydı gerçekleşmemiş okyanuslarla dolu. En ünlü örnek Kuzey Amerika'nın altında yatıyor. Milyar yıldan fazla bir süre önce kıta tıpkı bugün Afrika'nın yaptığı gibi yırtılmaya başlamıştı. Devasa bir yarık yayı 2000 kilometre boyunca uzandı, korkunç miktarlarda lav püskürttü. Sonra her şey durdu. Germe kuvvetleri tükendi, çatlak dondu ve kapandı. Bugün büyük göllerin ve Orta Batı'nın tarlalarının altında gömülü bu ölü yara izini sadece yerçekimi anomalileri ve bakır yatakları ele veriyor. Jeologlar bu tür donmuş riftlere ovlakojen diyor. Doğmaktan vazgeçen okyanuslar. Peki bu Afrika'nın başına gelebilir mi? Teorik olarak evet. Eğer süperpülüm zayıflarsa ya da levha hareketlerinin küresel deseni değişirse yarık yolun yarısında donabilir. Ama araştırmacıların çoğu Doğu Afrika riftinin artık geri dönüşü olmayan noktayı geçtiğine inanıyor. Afar'daki kuzey kısım kıtanın gerilmesinden gerçek okyanus kabuğunun üretimine fiilen geçmiş durumda. Makine çalıştırıldı bile. Ve yakındaki Kızıldeniz bir ağabey gibi burada her şeyin nasıl biteceğini gösteriyor. Bilim burada hem büyüleyici hem de sakinleştirici bir cevap veriyor. Klasik tahminlere göre yeni bir okyanusun tamamen doğması 5 ila 10 milyon yıl sürecek. Rift Vadisi bir gün tabanı deniz seviyesinin altına inene kadar yavaşça genişleyip çökecek. O zaman yeni okyanusun hayatındaki en önemli gün gelecek. Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin suları son bariyeri aşıp çukura dolacak. Büyük olasılıkla bu ani bir tufan olmayacak. Bir dizi gedik açılması şeklinde gerçekleşecek. Devasa şelaleler haftalarca, aylarca çukurları dolduracak. Önce bir denizler zinciri, ardından tek bir su kütlesi oluşacak. Somali'yi, Etiyopya'nın yarısını, Kenya ve Tanzanya'nın parçalarını içeren Afrika'nın doğu parçası, kıtadan ayrılıp Hint Okyanusu'na doğru süzülecek. Devasa bir ada mı, küçük bir kıta mı belirsiz. Bir nevi yeni Madagaskar. O dünyanın coğrafyası tanınmaz hale gelecek. Bugün karanın derinliklerinde kilitli olan Etiyopya yaylası, limanları ve plajlarıyla kendi deniz kıyısına kavuşacak. Rift'in büyük gölleri, Tanganyika, Malawi ve komşuları muhtemelen gelen tuzlu suyla birleşip genç okyanusun körfezleri haline gelecek. Planette başka hiçbir yerde bulunmayan yüzlerce tatlı su balığı türü ise yerini denizden gelen göçmenlere bırakacak. Yeni denizin ekseni boyunca sualtı bir volkanik dağ sırası uzanacak, taze taban fabrikası. Rift'in şimdiki yanardağları, Kilimanjaro ve kardeşleri yeni kıyılardaki dağlar olarak kalacak. Kopan kütle ile eski Afrika arasında zamanla yüzlerce sonra binlerce kilometreye genişleyecek bir boğaz oluşacak. Geleceğin gemileri, eğer o zaman hala gemiler varsa, Kızıldeniz'den güneye, bugün kervanların tuz çölleri üzerinden geçtiği yerden geçebilecek. Bu arada Madagaskar'da kendisi aynı oyunun önceki bir bölümü. O da onlarca milyon yıl önce çok benzer süreçlerle Afrika'dan kopmuştu. Son yıllarda bazı araştırmacılar özellikle Afar'da işlerin sanılandan daha hızlı gelişebileceğini öne sürüyor. Nitekim 2005'teki o çatlak gezegenin sıçramalar yapabildiğini gösterdi. Ama en cesur senaryolar bile yüz binlerce, milyonlarca yılla ifade ediliyor. Ne bizim ne de torunlarımızın torunlarının taşınması gerekmeyecek. İnsan uygarlığı yaklaşık 10 bin yıldır var. Suların yarağa dolmasına kalan süre ise dinozorların yok oluşundan insanın ortaya çıkışına kadar geçen süreden bile daha uzun. Biz bir felaketi değil, görkemli bir jeolojik süreci izliyoruz. Sadece türümüz gezegen tarihinde ilk kez bunu anlama ve tanımlama yeteneğine sahip. Ve tam burada hikaye beklenmedik bir dönüş yapıyor. Çünkü bu yarık belki de bizim onu anlama yeteneğimizin nedeni. Doğu Afrika Rift Vadisi sadece bir çatlak değil, en gerçek anlamıyla insanlığın beşiği. Neredeyse tüm önemli atalarımızın kalıntıları Rift Vadisi'nde bulundu. 3 milyon yıldan fazla süre önce gelecekteki okyanustan pek de uzak olmayan Afar'da yaşamış ünlü Lucy de dahil. Ve bu bir tesadüf değil.
Milyonlarca yıl önce riftin kenarlarının yükselmesi Doğu Afrika'nın iklimini değiştirdi. Nemli ormanlar geri çekilmeye başladı, yerlerini duru savanlara bıraktı. Ağaçlarda yaşamaya alışkın atalarımız, yırtıcıları yüksek otların üzerinden görebilmek ve uzun mesafeleri kat edebilmek için yere inip iki ayak üzerinde durmak zorunda kaldı. Gölleri, yanardağları ve sürekli değişen manzarasıyla Rift Vadisi evrim için ideal bir antrenman sahasına dönüştü. Kimi zaman bolluk sundu, kimi zaman kuraklık yaratarak en zekilerin hayatta kalmasını sağladı. Dünyanın en derin ikinci gölü Tanganyika ve Victoria gibi Rift gölleri düzinelerce nesil ilk insanı besledi, onlara su sağladı. Volkanik kül ise onların izlerini ve kemiklerini geleceğin paleontologları için özenle korudu. Ortaya şaşırtıcı bir tablo çıkıyor. Bir gün Afrika'yı parçalayacak olan yarık, önce ona isim verebilecek varlığı yarattı. Biz bu yarığın çocuklarıyız, düşündüğümüzden çok daha büyük bir ölçüde. Bu hikayenin tamamen pratik bir yönü de var. Yarılma sadece uzak bir geleceğin tehdidi değil, bugünün de kaynağı. Rift Vadisi'nde yer kabuğu inceldi. Gezegenin ısısı yüzeye çok yaklaştı. Bu yüzden Kenya ve Etiyopya yarığın nefesini milyonlarca ev için elektriğe dönüştürerek aktif olarak jeotermal enerji santralleri kuruyor. Kenya, jeotermal enerjide halihazırda dünya liderleri arasında ve bu enerjinin önemli bir kısmı tam anlamıyla gelecekteki okyanusun ısısından geliyor. Vadinin volkanik toprakları koca ülkeleri besliyor. Rift'in gölleri ve yanardağları ise tüm gezegenden turist çekiyor. Elbette bir yarıkla komşu olmanın bedeli de var. Depremler, patlamalar ve volkanik gaz salınımları her zaman bu yerlerdeki yaşamın bir parçası olacak. Kamerun'daki Nios Gölü acı bir şekilde biliniyor. 1986'da aniden devasa bir karbondioksit bulutu püskürterek 1500'den fazla insanın ölümüne neden olmuştu. Nios'un kendisi ana riftin dışında kalsa da benzer gaz tuzakları Rift Vadisi'ndeki göllerde de mevcut. Örneğin kıyılarında milyonlarca insanın yaşadığı devasa Kivu Gölü'nde. Bilim insanları bu tür gölleri sürekli izliyor. Hatta tehdidi yakıta dönüştürerek gazı dikkatlice çekmeyi bile öğrendi. Yarığın üzerinde yaşamak gezegenle ebedi bir sözleşme gibi. O, bereket ve enerji veriyor ama kendi gücüne saygı istiyor. Birkaç gün içinde açılan ve dünyanın yarısını korkutan Etiyopya çölündeki çatlaktan başladık. Göçebelerin gelecekteki denizin tabanında tuz çıkardığı kavurucu Danakil çukuruna indik ve haberlerdeki Kenyalı çatlığın neden göründüğü gibi olmadığını anladık. Doğu Afrika'nın yerinde genç bir okyanusun dalgalandığı, Somali levhasının bağımsız bir yolculuğa çıktığı milyonlarca yıl sonrasına baktık ve bu yarığın belki de bizi insan yaptığını anladık. Duvara asılan dünya haritası gezegenin bir portresi değil, sadece sonsuz bir filmden tek bir kare. Kıtalar birleşir ve ayrılır. Okyanuslar doğar ve ölür. Afrika ise bizden izin almadan sadece kendi devasa, yavaş hayatını yaşar. İnanılmaz derecede şanslıyız. Dünya tarihinde bir okyanusun doğuşunu görebilen ve gördüğünü anlayabilen ilk canlı nesliyiz. Belki bir gün uzak torunlarımız henüz adı bile olmayan bir denizde yelken açacak ve çocuklarına o denizin yerinde bir zamanlar tuz yüklü deve kervanlarının geçtiği bir çöl olduğunu anlatacaklar. Şimdilik ise yeni okyanus sadece kızgın topraktaki bir çatlak, uydu görüntülerinde ince bir çizgi ve hayal gücümüzde var oluyor. Ama doğmak için gereken her şeye zaten sahip. Zaman, magma ve acelesi olmayan bir gezegenin sabrı.